Hello, merhaba amigos e amigas kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Nalyandra. Türkiye'ye üniversite okumak için geldim yıllar önce. Belki bu hayatta en iyi şeylerden birisiydi Türkiye'de okuma fırsatı kazanmak. Bambaşka bir ülke, bambaşka bir kıta, bambaşka bir kültür ile tanışmış oldum. Şu anda hemen her şeye alıştım. Ama ilk geldiğimde öyle değildi. Bazı şeyler beni çok şaşırttı, bazı şeyler beni şok etti bile. Bu şeylerden seçip 4 tane sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like da tıklamayı unutmayın. Böyle izleyip çıkmayın. Like da tıklamayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Beni şok eden ilk şey insanları beni böyle uzun bakması. Çünkü ülkemde beni kimse bakmıyor. Ben normalde utangaç birisiyim ve dikkat çekmeyi sevmeyen birisiyim. Ama buraya geldiğimde fark ettim ki herkes beni böyle bakıyor. Siyah olduğum için. Ben gerçekten Türkiye'ye gelmeden önce siyah olduğumu bilmiyordum diye hissediyorum. Böyle hissediyorum. Çünkü buraya geldim daha çok göze batmaya başladım. Gittiğim her yerde daha çok göze batmaya başladım. Bu durum açıkçası beni çok rahatsız etti ilk geldiğimde. Hatta dışarıya çıkmak istemiyordum. Çünkü insanlar beni bakıyor diye. Ama zamanla tabii ki alıştım. Şu anda beni rahatsız ediyor ama eskisi kadar rahatsız etmiyor. Alıştım diyebilirim. Hatta bazen fark etmiyorum insanlar beni bakıyor diye. Alıştım. Ama tabii ki bu durumda iyi şeyler de var bu durumda. Artık özgüven hissediyorum kendime. Onumda bir insan olsa bile kendimi rahat bir şekilde ifade edebilirim. Yani utangaç değilim. Yoksa burada bu video çekiyor olmazdım diye düşünüyorum. Türklerin misafirperverliği beni de çok şaşırttı gerçekten. Aşırı derece misafirperversiniz, yardımseversiniz. Gittiğim her yerde insanlar burada beni yardımcı oluyor. Bir isteğin var mı? Hatta yemeğe davet ediyorlar. Bir sürü yemeğe de gittim Türkiye'de gerçekten. Hem de gittiğim zaman tamam ilk önce çorba geliyor. Tamam çorba yiyorum. Tamam bitti sanıyorum. Yok bitmedi daha hiçbir şey değil. Yemek geliyor, ondan sonra tatlılar geliyor, ikramlar bitmiyor bir şekilde. Yok ben doydum, teşekkür ederim diyorum. Yok sen çok zayıfsın kızım, yemek yemen lazım, gurbettesin, kurban olurum. Bu tarz durumlar çok yaşadım. Açıkçası beni çok mutlu ediyor bu durum. Yurttaki kızlar beni çok yardımcı oldular. Gidip bir sürü alışveriş yaptılar. Bana hediyeler verdiler. İşte ceket, mont, bir sürü kazaklar. Hava çok soğuk olduğu için üşümayayım diye. Hani bu duygu yaşamak benim için çok mutlu etti gerçekten. Çünkü tanımadığım insanlardan böyle hani beni benimsemişler, beni aldılar, beni dışlanmadılar. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Yani gerçekten Türklerin misafirperverliği beni o kadar şaşırttı ki çok teşekkür ederim gerçekten her şey için. Hatta ilk geldiğim yıl özellikle yaşadığım şehirde, küçük bir şehirde yaşıyorum ve burada Afrika'dan gelen çok az öğrenciler vardı o zamanlarda. Bir lokantaya gittim, bir şey yedim. Ödemek istiyorum. Adam diyor ki yok ödemene gerek yok. Misafirsin. Hiç ödeme. Hani yolun açık olsun. Öğrenci misin? Hani her zaman böyle soran var. Hani bizim hangi durum olduğumuzu merak eden insanlar var. Bunun için çok mutluyum. Hatta aileme söylüyorum. Hiç merak etmeyin. Çok güzel insanlar var burada. Başıma kötü bir şey gelmez. Açıkçası ben güvenli hissediyorum. En azından küçük şehirde yaşadığım için. Büyük şeyleri bilmem de. Ama burada olduğum için, küçük şehirde yaşadığım için çok memnunum. Hiç böyle tehlikeli bir durumla karşılaşmadım. Türklerin kullandığı bazı ifadeler beni de çok şaşırttı. Çünkü ülkemizde yok. Mesela eline sağlık, ağzına sağlık. Bu tarz ifadeler yok. Mesela bir yemek yiyoruz. Eline sağlık, çok güzel olmuş diyorsunuz. Ben mesela şu anda çevirmek istersem eline sağlık İngilizce ya da Portekizce çok zor. Hatta böyle pek manasız bir şey gelebilir. Ama Türkiye'de bu ifade kullanılıyor. Mesela diyorum ki yemeği bitirdik. Çok teşekkür ederim diyorum. Afiyet olsun. Normalde bizde afiyet olsun yemek yemeden önce denir. Burada hem yemeği başlamadan önce denir hem de yemeklerden sonra da denir. Bu durum beni çok şaşırttı. Hem de çok mutlu etti. Ben Türkçe öğrenirken bu ifadeler öğrendiğim için ya değişik geldi. Aynı zamanda da mutlu oldum açıkçası.
Türkiye'de bir eve girilmeden önce kesinlikle ayakkabıları çıkarılması lazım. Bu durum ilk başta beni çok şaşırttı ve alışık olmadığım için açıkçası beni de çok yordu ilk zamanlarda. Eve gidiyorum, çıkarıyorum. Ama şu anda düşünüyorum aslında çok mantıklı, değil mi? Ayakkabılar çıkaralım ki evimiz tertemiz olsun. Hem de temizlik her zaman yapmak zorunda kalamazsın. Çünkü zaten ev genel olarak temizdir. Ben bu kültürü çok sevdim. Hatta geçen yaz ülkeme gittim. Aileme anlattım. Hani bak biz Türkiye'de böyle yapıyoruz. Ayakkabıları dışarı bırakıyoruz. Çok güzel bir kültür. Biz de yapalım mı? Evimiz tertemiz olur. Hem de kimse yorulmaz. Çünkü orada her gün sabah kalktığımız yaptığımız ilk şeylerden biri temizlik yapmak. Sabah akşam, her gün sabah akşam. Bu durum beni çok yoruyor. Ama artık bu yöntem kullanıyoruz. Türk yöntem. Orada ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Evimiz pırıl pırıl oluyor, pırlanta gibi oluyor. Bu beni çok şaşırttı ilk zamanlarda ama aslında çok sevdim bu kültürü. Artık ben de uygulanıyorum kendi evimde bile. Ayakkabılarla asla hayatta giremem. Türkleri benim kullandığım saçları çok merak ediyorlar. Bu saç değil de daha çok böyle Afrika örgüsü yapıyorum bazen. Siz de göreceksiniz, beni takip edersiniz eğer. Böyle uzun örgüler yapıyorum, Afrika örgüsü. Böyle gelip dokunuyorlar. Ay bu saç gerçek mi? Çok güzel. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yıkanıyorsun? Çok merak ediyorlar benim saçım. Bu durum açıkçası beni çok şaşırttı ilk zamanlarda. Ama artık çok alıştım. Normal geliyor bana. Yemek kültürü beni çok şaşırttı. Ve maalesef ilk zamanlarda çok zor zamanlar geçirdim. Çünkü yemekleri alışmak benim için çok zor oldu. Hani burada yoğurtlu yemekler var ya. Mesela makarna, yoğurt aynı arada yiyorsunuz. Makarna. Her şeyi yoğurtla yiyebilirsiniz hemen hemen. Bu durum beni çok şaşırttı ve alışık olmadığım için ilk zamanlarda bayağı zor zamanlardan geçirdim. Ama artık o kadar alıştım ki ben yoğurtsuz yapamıyorum. Hatta dün yeni yoğurtlu yemekler yedim. Çok güzel geliyor böyle yoğurt, kurusu, fasulye, yoğurt, nohut. Ay çok güzel. Hatta ülkeme gittim her yerde yoğurt bulmaya çalıştım ama maalesef bulamadım. Çünkü benim ülkemde daha çok böyle nasıl diyeyim meyveli yoğurtlar var daha çok. Belki daha fazla aramam gerekiyordu bilmiyorum ama bulamadım. Çok üzüldüm. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Eğer bu tarz videoları beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizinle paylaşmak istediğim o kadar şey var ki anlatamam. Kaçırmak istemiyorsanız mutlaka abone olun. Bu video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve sizi çok seviyorum. Adios.